Kültigin. Kültigin ya da bazı kaynaklarda geçen adıyla Kültigin, II. Köktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kutluk Kağan'ın oğlu, Bilge Kağan'ın ise öz kardeşidir. Doğu Köktürk halkının yönetici soyu olan Aşina boyuna mensuptur ve doğrudan Kağan soyundan gelmektedir. Aynı zamanda, Türk tarihinin en önemli hükümdarlarından biri olan İstemi Kağan'ın torunudur. Bu yönüyle Kültigin, hem askeri hem de siyasi geleneklerin merkezinde doğmuş bir şahsiyettir. Babası Kutluk Kağan, 682 yılında İlteriş unvanını alarak, dağılmış Türk boylarını yeniden bir araya getirmiş ve Köktürk Devleti'ni ikinci kez tarih sahnesine çıkarmıştır. Annesi ise, Köktürk yazıtlarında adı ya da unvanı geçen İlbilge Katun'dur. İlbilge Katun sadece bir Kağan eşi değil, aynı zamanda devlet işlerinde söz sahibi olan, bilge bir hatun olarak kabul edilir. Kültigin'in babası, İlteriş Kağan'ın 3 erkek kardeşi bulunmaktadır. Yazıtlardan ve Çin kaynaklarından iyi tanıdığımız ağabeyi, Tengri tek Tengri yaratmış Türk Bilge Kağan unvanını taşıyan Bilge Kağan'dır. Bunun dışında Panköltigin, Tengri Kağan döneminde Solşadlık görevini üstlenmiştir. Adı bilinmeyen bir diğer kardeş ise, Saşad olarak devlet yönetiminde yer almıştır. Bu bilgiler, Kültigin'in yalnızca savaşçı değil, güçlü bir siyasal hanedan içinde yetiştiğini göstermektedir. Bengü Taşlar'da yer alan, babam Kağan öldüğü zaman, kardeşim Kültigin 7 yaşındaydı ifadesi, onun doğum tarihinin tespit edilmesinde temel bir kaynak oluşturur. İlteriş Kağan'ın 692 yılında vefat ettiği kabul edildiğine göre, Kültigin'in doğum yılı 685 olarak hesaplanmaktadır. Bu da onun, çok genç yaşta devletin kaderini belirleyen, olayların içine girdiğini göstermektedir. Yazıtlarda verilen bilgilere göre İlteriş Kağan'ın, Bilge Kağan ve Kültigin olmak üzere, 2 oğlu ve bir de kızı bulunmaktadır. Bu kız kardeş, Bilge Kağan tarafından Bars Beg adlı, Kağanlık unvanı verilen bir bey ile evlendirilmiştir. Bu evlilik yalnızca ailevi bir bağ değil, aynı zamanda siyasi bir ittifak niteliği taşımaktadır. Bilge Kağan, bu olayı Bengü Taşlar'da şu sözlerle anlatır. Bars Begidi, Kağan unvanını burada biz verdik, kız kardeşim prensesi eş olarak verdik. Bu ifade Köktürklerde evliliklerin, devlet politikasıyla ne kadar iç içe olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kaşgarlı Mahmud Divanı Lugatit Türk adlı eserinde, Karluklarda göl gibi engin zekaya sahip yöneticilere, Köl Erkin unvanının verildiğini belirtir. Eserin ilerleyen bölümlerinde ise, Bilge maddesinde, Uygur hanlarına verilen Köl Bilge Han unvanının, göl kadar engin bir aklı temsil ettiğini açıklar. Benzer bir anlayış, Moğollarda da görülmektedir. Moğollar, Lama Kilisesi'nin ruhani liderini tanımlamak için, deniz anlamına gelen Dalay kelimesini kullanmışlardır. Aynı şekilde, Büyük Moğol Devleti'ni kuran Timuçin'e, Moğolca'da deniz anlamına gelen Çingiz unvanı verilmiştir. Bu örnekler, büyük su kütlelerinin, bilgelik ve sınırsızlıkla ilişkilendirildiğini göstermektedir. Bazı yayınlarda ise köl unvanı, eski Türkçedeki kö fiiliyle ilişkilendirilmiş ve ateş kültü bağlamında, Otçigin yani ateş prensi kavramıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak, günümüzde ağırlık kazanan görüş, köl kelimesinin göl gibi engin zeka anlamında kullanıldığı yönündedir. Bu bağlamda Kültigin adı, göl kadar engin zekaya sahip Kağan oğlu anlamına gelmektedir. Tigin sözcüğü, zaten doğrudan Kağan oğlu anlamına gelir. Böylece Kültigin'in adı bile, onun sadece bir savaşçı değil, bilge bir lider olarak görüldüğünü göstermektedir. Kültigin'in hayatına dair bilgilerimizi, büyük ölçüde Bengü Taşlar'dan ve Çin yıllıklarından öğrenmekteyiz. İlteriş Kutluk Kağan'ın ölümünden sonra, henüz 7 ve 8 yaşlarında olan Bilge Kağan ve Kültigin, amcaları Kapgan Kağan tarafından yetiştirilmiştir. Bu dönem, onların askeri ve siyasi açıdan şekillendiği kritik bir süreçtir. Kapgan Kağan'ın öldürülmesi olayı, Bengü Taşlar'da ayrıntılı biçimde anlatılmaz. Yalnızca bilmediğiniz için, kötü olduğunuz için amcam Kağan öldü ifadesiyle geçiştirilir. Ancak Çin kaynakları, bu konuda daha ayrıntılıdır. Bu kaynaklara göre Kapgan Kağan, 9 Oğuz boylarından Bayırkularla, Tula Irmağı kıyısında yapılan savaşta, büyük bir zafer kazanmıştır. Bu savaşta, Kültigin olağanüstü kahramanlıklar göstermiştir. Ancak dönüş yolunda, kazandığı zaferin verdiği güvenle, ihtiyatsız davranan Kapgan Kağan,
bir Bayırku askeri tarafından öldürülmüştür. Kapkan Kağan, Türk töresine aykırı şekilde, ölmeden önce kendi oğlunu veliaht ilan etmiş ve yeğenlerinin haklarını yok saymıştır. Bunun üzerine Költigin, daha önce kendisine bağlı olan boyları etrafında toplayarak bir darbe gerçekleştirmiştir. Kapkan Kağan'ın oğlu Kiçik Kağan'ı ve Kapkan'ın kardeşlerini ortadan kaldırarak tahtı ele geçirmiştir. Ağabeyi Bilge Kağan onun desteğiyle Kağan olmuş, Költigin ise Solşad olarak tüm askeri yetkileri üstlenmiştir. Kapkan Kağan döneminde önemli görevler üstlenen Bilge Kağan ve Költigin, bu süreçte devlet yönetimi, diplomasi ve savaş konusunda büyük tecrübe kazanmışlardır. Tahta geçtikten sonra ilk icraatları, dağılmış ve yoksullaşmış Türk halkını yeniden bir araya getirmek olmuştur. Bengü Taşlar'da bu durum açıkça ifade edilir. Kağan olarak tahta oturup, yoksul ve fakir halkı hep donattım. Fakir halkı zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Çin'e sığınanlar, esir düşenler ve yok olma tehlikesi yaşayan Türk boyları, Költigin'in askeri gücü sayesinde yeniden kurtarılmıştır. Bilge Kağan kardeşinin önemini şu sözlerle vurgular. Költigin olmasaydı, hepiniz yok olacaktınız. İki kardeş gece gündüz çalışarak, Türk adının yeniden saygı gördüğü büyük bir devlet kurmuşlardır. Güneyde, 9 Ersin'e kadar ordu sevk ettim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batıda, Siri Derya Irmağı'nı geçip, Demirkapı'ya kadar sefer ettim. Kuzeyde, Bayırku topraklarına kadar sefer ettim. Bunca yere kadar seferler yaptım. Bu geniş coğrafyada, gerçekleştirilen seferlerin askeri yükünü, fiilen omuzlayan isim Költigin olmuştur. Ordu komutanı olarak katıldığı bu seferlerde, yalnızca askeri güç değil, stratejik zeka ve disiplinli komuta anlayış da sergilemiştir. Bengü Taşlar'da, seferlerin Kağan adına anlatılmasına rağmen, savaş meydanındaki icraatların büyük bölümü, Költigin'in sevk ve idaresiyle gerçekleşmiştir. Soğudlularla yapılan savaşlarda elde edilen başarılar, Köktürk Devleti'nin Orta Asya ticaret yolları üzerindeki hakimiyetini güçlendirmiştir. Ardından Çin tarafından gönderilen ve Vali Ongun komuta ettiği 50.000 kişilik ordunun bozguna uğratılması, Költigin'in askeri dehasını açıkça ortaya koymuştur. Bu savaş sırasında, Költigin'in düşmana, boğa gibi saldırdığı özellikle vurgulanır. Vali Ongun kaynını esir alarak, Kapkan Kağan'a teslim etmesi, hem askeri hem de siyasi açıdan büyük bir prestij sağlamıştır. Bayırku topraklarına düzenlenen seferlerde, düşman tamamen yenilgiye uğratılmış, toprakları Köktürk hakimiyeti altına alınmıştır. Karluk ve az halkların isyanları da, Költigin'in kararlı müdahaleleriyle bastırılmış, az valisi tutsak edilmiştir. Bu olaylar, onun yalnızca savaş kazanan bir komutan değil, aynı zamanda devlet otoritesini tesis eden bir güç olduğunu göstermektedir. Költigin 26 yaşına geldiğinde, Köktürk Devleti'ne başkaldıran Kırgızlara karşı, düzenlenen sefere de katılmıştır. 710 yılında, Sanga Dağı eteklerinde gerçekleşen bu savaş, Költigin'in askeri kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Bu sefer sırasında sergilediği cesaret ve savaşçılık, yalnızca Türk kaynaklarında değil, Çin yıllıklarında da yankı bulmuştur. Çin kaynakları, Költigin'i yenilmez bir savaşçı olarak tanımlar. Bu nitelendirme, düşman kaynaklarının bile, onun askeri gücünü ve savaş alanındaki etkisini, kabul ettiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bengü Taşlar'da Költigin'in ölüm sebebine dair, açık bir bilgi yer almaz. Ancak, onun koyun yılının 17'sinde, yani 27 Şubat 731 tarihinde, vefat ettiği kesin olarak belirtilir. Genç yaşta sayılabilecek bu ölüm, Köktürk Devleti için büyük bir kayıp olmuştur. Özellikle ağabeyi Bilge Kağan, kardeşinin vefatından derin bir biçimde etkilenmiştir. Költigin'in vefatı, Bengü Taşlar'da son derece duygusal ifadelerle aktarılır. Bilge Kağan kardeşinin ölümünün ardından, yaşadığı sarsıntıyı şu sözlerle dile getirir. Költigin olmasaydı hepiniz ölecektiniz. Kardeşim Költigin vefat etti. Kendi kendime düşüncelere daldım. Üzüldüm. Görür gözüm görmez gibi, bilir bilgim bilmez gibi oldu. Bu ifadeler, yalnızca kişisel bir yas değil, aynı zamanda devletin bel kemiğini oluşturan bir figürün, kaybının yarattığı boşluğu da yansıtır. Bilge Kağan, insanın faniliğini ve Tanrı'nın ebediliğini vurgulayarak, Türk kozmolojisindeki kader anlayışını da
bu ağıt içinde dile getirir. Zamanı sonsuza kadar Tanrı yaşar, insanoğlu hep ölümlü yaratılmış. Bu sözler, Bengü Taşlar'ın sadece tarihsel bir belge değil, aynı zamanda derin bir felsefi metin olduğunu da göstermektedir. Kültigin yazıtının kuzeydoğu yüzünde, onun vefat tarihi ve ardından düzenlenen Yu töreni, ayrıntılı biçimde anlatılır. Kültigin'in koyun yılının 17. gününde vefat ettiği, 9. ayın 27'sinde Yu töreninin gerçekleştirildiği belirtilir. Anıt mezar, süslemeler ve yazılı taş ise, Maymun yılında, 7. ayın 27'sinde tamamlanmıştır. Yazıtta Kültigin'in yaşı, 47 olarak verilir. Bu bilgi, erken yaşta büyük sorumluluklar üstlenen ve hayatının önemli bölümünü, savaş meydanlarında geçiren bir devlet adamının, nedenli yoğun bir yaşam sürdüğünü gösterir. Anıtın yapımında görev alan taş ustaları, mezar işçileri ve süslemecilerin, Toygun İltever tarafından getirildiği özellikle belirtilmiştir. Bu ayrıntı, Kültigin adına yapılan anıtın, ne kadar büyük bir titizlikle ve devlet eliyle inşa edildiğini ortaya koyar. Kültigin, büyük bir devletin inşasında başrol oynamış, hem cesur bir komutan, hem de adil, bilgili bir devlet adamı olarak ün kazanmıştır. Onun vefatı yalnızca Türk halkını değil, dönemin birçok devletini derinden etkilemiştir. Yu törenine Kore'den Çin'e, Tibet'ten İran'a, Bizans'tan Kırgızlara kadar, pek çok ülkeden elçiler ve yazıcılar katılmıştır. Bengü Taşlar'da bu durum, Kültigin'in uluslararası ölçekte tanınan ve saygı duyulan bir lider olduğunu açıkça göstermektedir.